Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm akşam vakti Hira'nın yatak odasında Yekta ile tartışma esnasında başlıyor. Yekta Hira'yı kolundan tutup fırlatmıştı ve Hira da yanağını komodine çarpmıştı. Hira kendisine gelen bu şiddet karşısında şaşkındır ve ne yapacağını bilemiyordur. Yekta yanlış yaptığını anladı ve Hira'dan özür dilemeye çalıştı. Hira Yekta'ya bağırarak "Sakın bana dokunma" dedi. Yekta Hira'ya "Çok özür dilerim, sana zarar vermek istemedim, bir anlık öfkeyle bunlar oldu" dedi. Yekta Hira'ya dokunmaya çalışsa da Hira, Yekta'ya bağırarak onu uzaklaştırmaya çalışıyordur. O esnada Orhun odanın kapısını sert bir şekilde çalmaya başladı. Yekta kapıyı açtı ve "Orhun'a bir vazo devrildi, bu sebepten ses çıktı" dedi. Orhan sert bir şekilde Yekta'ya "Başka bir sorun yok değil mi?" dedi. Yekta Orhun'a "Başka bir sorun yok, kusura bakma" dedi ve kapıyı kapattı. Orhun içinden konuşarak "Yekta ne saklıyor acaba?" dedi. Yekta tekrardan Hira'dan af dilemeye başladı. Yekta Hira'ya "Sana zarar vermek istemezdim, sadece bu duruma Orhun sebep oldu" dedi. Yekta Hira'ya "Ben hiçbir zaman sana zarar vermedim, Sahra'yı kızım gibi sevdim" dedi. Hira Yekta'ya hiçbir cevap vermiyor ve sessizce onu dinliyordur. Yekta Hira'ya "Ben sizi kaybetmeyi göze alamam, siz benim ailemsiniz" dedi. Hira daha fazla dayanamadı ve odadan çıktı. Yekta büyük bir hata yaptığı için büyük bir pişmanlık duyuyordur. Hira lavaboya gitti ve sessizce aynaya bakmaya başladı. Hira aldığı darbe yüzünden yanağında morarma başlamıştır. Hira Orhun'u düşündü, geçmişi düşündü ve her şeyin bir hata olduğunu düşünmeye başladı. Hira içinden konuşarak "Yekta ile birliktelik yaşamak en başından beri büyük bir hataydı" dedi. Hira Yekta'dan kurtulmayı düşündü ama Sahra vardı ve Hira nasıl bir fikir üreteceğini bilemiyordur. O dakikalarda Orhun da çalışma odasındadır, Hira'nın yatak odasında neler yaşandığını anlamaya çalışıyordur. Ama Orhun'un aklında Yekta'nın Hira'ya bir zarar vermiş düşüncesi yoktur. Birkaç dakika sonra Orhun ayak sesleri duyunca odadan çıktı. Hira büyük odada uyuyakalmış olan Sahra'yı kucağına almış odasına götürüyordur. Orhan Hira'ya "Her şey yolunda mı?" dedi. Hira yanağındaki morluğu gizlemeye çalıştı ve Orhun'a "Hiçbir sorun yok" dedi ve odasına girdi. Yekta tekrardan Hira'dan af dilemeye başladı. Hira Yekta'yı hiç umursamadan yatağına girdi ve gözlerini kapattı. Yekta kendisini ifade edemediği için kendisine kızdı ve odayı terk etti. Ertesi sabah oldu. Yekta sabah erkenden kalkmış ve yatakta uyuyan Hira'yı seyrediyordur. Hira uyanınca Yekta gülümseyerek "Günaydın" dedi. Hira Yekta'ya cevap vermiyor ve onu umursamayan davranışlar sergiliyordur. Yekta Hira'ya "Hep böyle mi olacak, böyle mi devam edeceksin?" dedi. Hira "Odadan çıkacağız daha" Yekta onu kolundan tuttu. Hira Yekta'ya "Bana bir daha dokunmaman için seni uyarmıştım" dedi. Hira Yekta'ya "Eğer dün gece bu evi terk etmediysem Sahra içindir" dedi. O esnada Sahra gözlerini açtı ve "Günaydın" dedi. Sahra Hira'ya "Yanağın neden morarmış, acıyor mu?" dedi. Hira bir anlık şaşkınlık yaşadı ve Sahra'ya "Önemli bir şey değil" dedi. Diğer tarafta ise Aziz Ece'nin Elif'i kaçırdığını öğrenmişti. Aziz Ece'ye "Seni iyi tanıyamamışım, bu sebepten dolayı evlilik tarihimizi uzatıyorum" demişti. Ece ağlayarak Aziz'in fikrini değiştirmesini istedi fakat Aziz Ece'yi umursamadı. Suzan, Aziz'e yanlış yaptığını ve Ece'ye haksızlık ettiğini söyledi. Aziz Suzan'a "Yoksa sen de Ece ile işbirliği içerisinde misin?" dedi. Suzan Aziz'den korktuğu için daha fazla bir şey söylemedi. Elif ise yaşananlardan dolayı büyük üzüntü yaşıyordur. Elif sadece bir an önce bu ortamdan kurtulmak istiyordur.
Ertesi sabah Elif, Azize Ece benim burada olduğumu Gürbüz'e söyleyebilir dedi. Aziz Elif'e Ece şimdilik beni kaybetmeyi göze alamaz, o yüzden endişelenme dedi. Suzan Elif'in eve geri dönmesinden hoşnuttur çünkü Elif'e temizlik emri verdi. Ama Aziz, Elif'e henüz iyileşmediğini ve temizlik yapmamasını söyledi. Suzan Aziz'in olmadığı bir vakitte Elif'e Aziz senden hoşlanıyormuş bunu Ece duymuş dedi. Suzan Elif'e sen Aziz'i baştan çıkartmaya çalışan bir kadınsın dedi. Öte yandan Ece bir parkta şiddetli bir şekilde ağlıyor ve intiharı düşünüyordur. Ece avucuna bir miktar hap doldurup ağzına attı. Aziz ise Gürbüz'ün Ece'nin varlığını bilmemesi için Elif'i kaçıran Tufan isimli adamı tehdit ediyordur. Aziz Tufan'a Elif'in ölmediğini Gürbüz'e söylersen aileni öldürürüm dedi. Tufan, Aziz'in baskısından dolayı memleketine gidecektir. Böylece Aziz Elif'in varlığını Gürbüz tarafından bilinmesini engellemiştir. Aziz'in evinde ise Elif çantasını hazırlamış ve evden gitmeye karar vermiştir. Elif'e göre bu evden gitmek en doğru karardır. Suzan Elif'in evden ayrılışını gördü ve ona engel olmadı. Dakikalar sonra Aziz eve geldi ve Suzan'dan Elif'in evi terk ettiğini öğrendi. Aziz vakit kaybetmeden Elif'i sokaklarda aradı ve sonunda buldu. Elif Aziz'e lütfen gitmeme izin ver ben kendi başımın çaresine bakarım dedi. Daha önceden Elif'in annesinden hatıra kalan çiçeği Aziz bahçeye ekmiştir. Aziz Elif'e bu çiçeği korumak için bu evde durmalısın dedi. Elif annesinden hatıra kalan çiçeği tekrardan görünce mutluluk yaşadı. Bir müddet sonra Ece ve Gürbüz ikilinin yanına geldi. Gürbüz artık Ece'nin ölmediğini öğrenmiştir. Ece en son ağzına bir avuç hap atmıştı ama daha sonra o hapları tükürmüştür. Ece'ye göre ölmesi gereken kendisi değil Aziz ve Elif'tir. Aziz ve Elif Gürbüz'ü karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Gürbüz Aziz'e bana bu ihaneti yapmayacaktın bana ikinci kez ihanet ettin dedi. Diğer tarafta ise Sahra mutfakta Orhun ile sohbet ediyordur. Orhun Sahra'ya incinen kolunun nasıl olduğunu sordu. Sahra Orhun'a kolum artık acımıyor dedi. O esnada Hira Sahra'nın yanına geldi ve ona odasına gitmesini söyledi. Sahra Hira'ya yanağındaki morluk kaybolmuş nasıl kayboldu ki dedi. Sahra Hira'ya ama benim dizimdeki morluklar hemen kaybolmuyor dedi. Orhun o an dün gece Yekta ile konuştu ve odadan duyduğu anları düşünmeye başladı. Hira Orhun'a daha önceden düşmüştüm dedi. Hira Sahra'ya yanağıma fondöten sürdüm, bu sebepten dolayı morluk görünmüyor dedi. Hira Sahra'yı burada usluca dur benim yapmam gereken işler var dedi ve oradan uzaklaştı. Orhan Hira'nın peşinden koştu ve onun kolundan tuttu benimle gel dedi. İkili birlikte Orkun'un çalışma odasına girdiler. Orhun Hira'ya dün gece duyduğum ses vazo kırılması sesi değildi dedi. Orhun Hira'ya dün gece Yekta sana zarar mı verdi dedi. Hira Orhun'a dün gece düştüm ve vazo kırıldı dedi. Orhun Hira'ya bana doğruyu söyle o adam sana zarar verdi mi dedi. Hira Orhun'a böyle şeyleri nereden çıkarıyorsun Yekta ile bir sorunum yok dedi. Hira Orhun'a böyle davranmayı bırak artık dedi ve odadan çıktı. Orhun içinden konuşarak Hira bana gerçeği anlatmıyor dedi. Öte yandan Yekta köşkün bahçesindedir ve kendince bir analiz yapıyordur. Yekta kendi kendine konuşarak büyük bir hata yaptım ve her şeyi berbat ettim dedi. Yekta kendi kendine konuşarak Hira'dan af diledim daha ne yapmam gerekiyor ki dedi. O esnada Orhun sinirli bir şekilde Yekta'nın yanına geldi. Orhun Yekta'ya Hira'ya karşı şiddet mi uyguladın dedi. Yekta Orhun'a Hira'ya neden zarar vereyim ki bunu nereden çıkarttın dedi. Orhun Yekta'ya Hira'nın yanağında morluk var dedi. Yekta Orhun'a ben Hira'ya hiçbir şey yapmadım dedi. Orhun Yekta'ya eğer o kadına bir zarar gelirse hiç iyi şeyler olmaz dedi. Yekta Orhun'a aslında sen Hira ile aramızın bozulmasını istiyorsun dedi.
Yekta Orhun'a benim mutlu bir ailem var, sen ne kadar bu ailenin dağılmasını istesen de bu olmayacak dedi. Orhun Yekta'ya hiçbir şey demeden oradan uzaklaştı. Yekta dün geceki olayın Orhun tarafından bilinmesi onu sinirlendirmiştir. Öte yandan Afife son zamanlarda baş dönmesi ve sarsıntılar yaşıyordur. Afife yine gün içerisinde balkonda bir baş dönmesi yaşadı. Afife telefonundan internette bir araştırma yaptı. Afife internetteki bilgiye göre kendisinin kanser olma riskini gördü. Afife kendi kendine konuşarak ben iyiyim, internetteki yazılar saçmalık dedi. Dakikalar ilerledi, Hira yatak odasındayken odaya Yekta sinirli bir şekilde giriş yaptı. Hira, Yekta ile odada yalnız kalmamak için odadan çıkmaya kalkıştı. Yekta sinirli bir şekilde Hira'nın kolundan tuttu, hiçbir yere gidemezsin dedi. Hira Yekta'ya ne oldu dedi. Yekta Hira'ya bağırarak vakit kaybetmeden beni sevgiline mi şikayet ettin dedi. Hira Yekta'ya bağırarak beni bırak demeye başladı. Yekta Hira'ya Orhun ne hakla ilişkimize karışabiliyor dedi. Yekta Hira'ya sen benimsin, ben senin kocanım dedi. Yekta ve Hira'nın bağırışlarını Orhun evin koridorlarındayken duymaya başladı. Yekta'nın Hira'ya bağlı seslere daha da evin koridorlarında yankılanmaya başladı. Yekta Hira'yı duvara sıkıştırmış ve onun kolundan tutarak ona bağırıyordur. Orhan odaya girdi, Yekta'yı tuttu ve ona sert bir yumruk attı. Yekta aldığı yumruk sonrası yere yığıldı. Yekta ayağa kalktı ve Orhun'a ben geldim diye bütün planlarınız alt üst oldu değil mi dedi. Yekta Orhun'a ben gelmeseydim sen Hira ile evlenecektin, her şeyi biliyorum dedi.